Bazı insanların şeyi vardır. Yurt dışına gittiğinde her şeyin hazırda beklediğini, kolay olduğunu öyle düşünüyorsanız bence çıkmayın. Türkiye güzel yer. Türkiye'de çünkü bir şekilde beslenirsin. Buraya geldiğinde çalışman gerekiyor. Dürüst çalışman gerekiyor. Çok kısa yönden para kazanmak için geliyorsan belki kazanırsın ama bilmiyorum. Dürüst olman lazım. Ben oraya gidip zengin olup dönmek istiyorum diyorsan imkanı yok. Çalışıyorsan değerini karşına alıyorsun. Yani bir inşaat işçisi diyeyim. Karşına alıyor 20 yaşında. Ona yetecek kadar harçlığını çıkarıyor. Üniversite şeyini ödüyor. Arabasını alıyor. Burayla Türkiye arasındaki büyük fark o bence. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. İki Nokta Göçenler YouTube kanalının 9. konusun. Davetimizi kabul edip konuk olduğun için teşekkür ederiz öncelikle. Ben de teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta seninle tanıştık ve o yaptığımız sohbette Tunceli'de doğduğunu, İstanbul'da büyüdüğünü, Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü işletme bölümünde öğrendik. Avustralya'ya 2008 yılında gelip bir iş kurdunuz ve 17 yıl sonra bu işi önemli bir seviyeye getirdiniz. Bu başarılı iş hikayesinin arkasındaki en öğretici başarısızlık neydi? Var mı böyle bir hikayeniz? Zor soru. Ben tam tersini bekliyordum ama. ters yatırdınız. Aslında yani burada başarılı olmamın altyapısı İngiltere'de yaşadığım dönem diye düşünebilirim. Orada bütün gün telefon başında müşterileri arayıp randevu almaya çalışıyorsun. İşte gidiyorsun, araba falan yok, otobüsle, trenle gitmeye çalışıyorsun. Sonra gittiğinde bir kere Londra'dan Manchester'a gitmiştim. Otobüs, tren ve bütün günümü almıştı ve buyer yoktu o gün. Randevu verdiği halde yoktu. Tekrar geri dönmek zorunda kalmıştım. Öbür haftaya ancak geliyormuş işte. Öbür hafta tekrar gittim. Bu cevap oldu mu yoksa sorun şeyi neydi asıl? Yani pik yapan bir başarısızlık hikayesi var mı bu başarının arkasında? Size öğretici anlamda yani. Önce bir dibe vurup sonra çıkma gibi şey yapıyorsanız öyle bir şeyim Ama olmadı. Ama İngiltere'deki bu çabalarınız. Evet, o zor dönemlerim oldu İngiltere'de açıkçası. Çok zor dönemler oldu ama o zaman gençtik. Her şeyle başa çıkabiliyorduk. Bir insanı bir kere aradığında, hayır dediğinde pes etmiyorduk. Bir kere de arıyordun, bir kere de arıyordun. Evet diyene kadar. Şimdi o olur mu zannetmiyorum. Yani yokluktan gelmişsin zaten bir şey yok hani. Kaybedecek bir şey yok zaten. Zaten benim şeyimde hep sabır vardır. Ben çok sabırlı bir insanım o konularda. Aynı buyer'ı 2 senede hiç mesele gidip gördüğüm ve sipariş almadığım müşterilerim oluyordu çok. Ama sonunda sipariş mi veriyorlar? Burada da aynı şekilde oldu ama sonunda oluyor, bir şekilde oluyor diye düşünüyorum. Benim şeyim o yani, hayat felsefem de o. Harika. Sabır, iyi niyet, kimseyi kandırma şey yok. Çünkü karşındaki insan senden daha akıllı. Bu hem business hikayesini hem de göç hikayesini konuşacağız. Ama öncesinde özetle şunu öğrenmek istiyoruz. Avustralya'ya gelmeden önce sen Türkiye'de neler yaptın? Ya da başka hangi ülkelerde yaşadın? Buraya gelene kadarki hikayeni bir kısa geçebilir miyiz? İstanbul'da büyüdüm. Sonra Denizli'ye üniversite okumaya gittim. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü. Orayı bitirdikten sonra bankaya girip ve finansa girip çalışmak istemediğim bir şeye bağlı. Benim daha çok yeni insanlarla tanışma, yeni yerler gezme bir isteğim vardı. Dolayısıyla bu tekstili seçmemin en büyük sebebi de işte yeni insanlar tanıma, seyahatler, daha international olması beni çok cezbetti. Üniversitede okurken birkaç fabrikada gidip gönüllü olarak yani ücret almadan çalıştım. Biraz bir tecrübe, nasıl oluyor, nasıl ütü yapıyorduk, paketleme yapıyorduk. İş başvurularım çok oldu. Askerlikten dolayı birçoğu reddedildi. Askerliğimi yapmamıştım o dönemde. O zaman Kanarya'da Mukaddes Hanım vardı, o okey dedi. Gidip orada çalışmaya başladık. 1,5-2 yıl. Ondan sonra İngiltere'de çalıştığım bir müşteri vardı. Onlarla bağlantıya geçtim. Gelip çalışabilir miyim İngiltere'de sizin yanınızda? Onlar da okey dedi. Onlar Manchester'daydı. Bana Londra'nın yakınlarında bir unit gibi bir ev tuttular. Orada çalışmaya başladım. Bana telefon bu. Bilgisayarım da yoktu o zaman, hatırlıyorum. İş yap dediler. Bir şekilde bütün müşterilerin şeylerini döktüm. İsimlerin detaylarını, hangisi bizim potansiyel müşterimiz olabilirdi. Hep oturup akşama kadar sırayla arıyordum. Gelmeden önce İngiltere'ye de bir göç hikayesi var. Evet. Aslında bu soruyu
İkisi için de sorabilirim. Hangi noktada artık Türkiye'de kalamayacağını düşündün? Ya da yurt dışında yaşam kararı nasıl ortaya çıktı? İlkokul 5'ten itibaren Sultanahmet'te amcamın oteli vardı. Orada çalışmaya başladım. Dolayısıyla orada çok değişik insanlarla tanışıyorsun. Yurt dışından gelen Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Amerika. O tarihten itibaren sanırım ben herhalde o zaman başladı. Ben Türkiye'de değil de başka bir ülkede yaşama isteğim. Üniversitede çok nettim. Yani Türkiye'de yaşamayacağım konusunda Kanada'ya falan başvurdum göçmenlik için. Tam üniversite biterken. Ondan sonra Bianca ile tanıştık. Benim en büyük yani açıkçası benim hayatımın dönüm noktası Bianca ile tanışmamız oldu. Trende aynı tramvayda geliyorduk. O havaalanından arkadaşını almıştı. Ben arkadaşımla seyahat ediyordum. Yangın çıktı bir binanın birinde ve tramvay durmak zorunda kaldı. Orada anons falan Türkçe yapıldığı için Bianca ve arkadaşı ne oluyor diye ben de gittim anlattım. Nereye gidiyorsunuz? İşte buraya gidiyoruz dediler. Aynı yere doğru yürüyorduk. Onlar Youth Hostel'de kalıyorlardı. Yani böyle 15 kişinin büyük bir odada kaldı. Dedim gelin bizim otelde kalan aynı fiyatı yapacağım dedim. Otel boştu. Sonra amcamdan fırça yemiştim. Niye bu kadar ucuz verdin diye. Burada biraz krizi fırsata dönüştüren başarılı bir iş adamı da görünüyor galiba. Biraz o vardı, biraz da otelin boş olmasının. Orada tanıştık Bianca'yla. O benim için açıkçası hayatımın bir dönüm noktası oldu. Yani Avustralya'ya taşınmamda. Neden Avustralya diye soracaktım. Burada Bianca'nın etkisi var. Tabii. Yani Bianca'nın buralı olması. Ama benim Bianca'dan önce de 3 ülke hedefim vardı yaşamak için. Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada. Üçünden birinde yaşama. Üçü de uzak ülkeler. Yani Türkiye'de başka nedenler var mıydı? Yani dünyayı merak ediyordun. Türkiye'de kalamamakla ilgili ya da. Türkiye çok güzel bir ülke. Çok seviyorum. Hala Türkiye'yi çok seviyorum. Gidiyoruz, her yıl gidiyoruz. Yani burada yaşama şeyim vardı. Buralarda tecrübe edinmek istiyordum yani. Olur mu, olmaz mı? O ayrı bir şeydi ama sırf buraya gelip kalacağım diye bir şey de yoktu. Beğenirim, beğenmem, geri dönebilirim. Ama gelmek çok istiyordum. Bianca ile tanıştınız Türkiye'de. Evet. O tatildeydi. Sonra... O tatildeydi. Tabii ilk yıl tanıştık. İkinci yıl tekrar geldi Bianca. Ben de o yıl üniversite bitirmiştim. İş arıyordum, iş bulamıyordum. Birader aradı dedi, Bianca burada dedi, geldi işte seni soruyor falan. Ben de aradım konuştum. Hatta İstanbul'a gidecek, otobüs param yoktu. Karşıdaki bakkaldan borç falan aldım dedim, gitmem gerekiyor dedim. Sonra ödedim onu. Bianca ile işte İstanbul'a geldim. Sonra onlar Şile'ye gidiyormuş. Şile'de de benim arkadaş var. Yani her şey o kadar tesadüf oldu ki. O aradı beni ben İstanbul'dayken. Dedi ben Şile'deyim, bir otel kiraladım, otel çalıştırıyorum. Dedim ben de Şile'ye gelmek istiyorum dedim. Çünkü Bianca'lar annesiyle gidiyordu oraya. Bizim ilişkimiz o zaman başladı. Yoksa ilk yıl bizim bir arkadaştık yani. Bir şeyimiz yoktu. Kaç yılında başlamıştı Bianca ile ilişki? 96'da tanıştık. Sonra birlikte bir İngiltere'ye mi göç ettiniz? Yok, İngiltere'ye ben kendim gittim. Okay. Bianca ilk yılımda Bianca geldi ziyarete. İkinci yılda taşındı Bianca. Yani İngiltere'ye geldi. O zaman mı evlendiniz Bianca ile? Yok, Türkiye'ye döndük. Türkiye'de evlendik 2003'te Ölüdeniz'de, Fethiye'de, teknede. 2008'de de buraya göç ettik. Yani bir süre Bianca ile Türkiye'de de yaşadın. Yaşadık. Evet. Sonra Bianca ile birlikte Avustralya'ya gelmeye karar verdin. Avustralya'ya geldiğin zaman ilk yıl nasıl geçti senin için? Karşılaştığın en büyük zorluk ya da şaşırdığın en büyük şey neydi? İlk yıl zor geçti çünkü sıfırdan yani Türkiye'de oturmuş bir iş şeyim vardı. Onu bırakıp geldik buraya. İlk yıl yeni müşteri bulma çabasıyla geçti. Yani dediğim gibi sürekli arıyorsun, gidip görüşüyorsun ama burada biraz da o eski İngiltere'de yaşadığım günlerin verdiği tecrübeyle burada biraz daha kolay oldu. Bir de Avustralya'daki insanların yaklaşımı da daha sıcak, daha şeydir. Yani Avrupa'ya göre. Burada başlamak biraz daha kolay oldu diyebilirim yani. İngiltere'deki ilk yıl daha zordu o zaman anladığım kadarıyla. İlk 2-3 yıl çok zor geçti. Evet. Buradaki ilk yıl zaten kolay geldi. Daha kolay oldu evet. Peki Avustralya'da iş yapmak, burada bir iş yönetmek, Türkiye'de veya İngiltere'de iş yapmaya kıyasla ne açılardan farklılık gösteriyor? Buradaki insanlar biraz daha o iş ilişkisine yani çok resmi değil, biraz da arkadaş gibi yani arkadaş olabiliyorsun, samimi olabiliyorsun.
5 lira diğer tarafta ucuz diye hemen diğer tarafa gitmiyorlar. Ama Avrupa'da biraz daha farklı bu. Çok çabuk değişim olabiliyor. Burada bir ilişkiyi kurduktan sonra o ilişkiyi devam ettirebiliyorsun çok uzun yıllar. O servisini ve Kaliteyi devam ediyor. Tabii. Bir de buyer'lar sık sık değişmiyor burada. Mesela bir buyer 5 yıl, 10 yıl aynı pozisyonda ama İngiltere'de 1 yıl, 2 yıl veya İrlanda'da veya İspanya'da 1-2 yılda bir değişebiliyordu. Onun da verdiği zorluk oluyor tabii. Burada daha devamlılık. Bir de daha rahatsın burada. Yani takım elbise giymek zorunda değilsin. Toplantıya giderken tişörtle de gidebiliyorsun. Short tişört gidebiliyorsun toplantıya. Şortla çok nadir gidiyorsun. Şortla seyahat ettiğinde gidebiliyorsun. Ama Türkiye'de ve İngiltere'de bayağı takım elbise giymen gerekiyordu. Evet, özellikle İrlanda, işte İspanya o taraflarda. Burada öyle bir şey yok yani çok rahatsın. Ben hiç takım elbise giydiğimi hatırlamıyorum. Son yıllarda bu yaptığın işle büyük bir ciroya ulaştın. Bu seviyeye gelene kadar burada Avustralya'da bir stratejin var mıydı? Bir strateji izledin mi? Bu başarının arkasındaki en önemli faktörler sence nelerdi? En önemli faktör bir işi severek yapmak. Yani bir işi para için yapıyorsan belki belli bir süre çok başarılı olursun ama severek yapıyorsan o zaten işine de yansıyor. Başarıyı da getirir. Kısa olmasa da uzun vadede başarıyı getirir. O çabanı mutlaka göstermek zorundasın, sabrını göstermek zorundasın ve iyi niyetini. Ben ondan akıllıyım şeyi düşünmeyeceksin. Herkes ben hep böyle gidiyorum. O buyer benden daha akıllı. O yani anlar senin nerede eksik olduğun, nerede şey olduğun. O yüzden samimi olmak lazım. Yani samimiyeti görmesi lazım. Çok iyi. Burada biraz işi de açabiliriz aslında. Ne iş yaptığını da biraz daha açıklayabiliriz. Ev tekstili üzerine benim nevresim, havlu, battaniye, ev tekstiliyle ilgili aklınıza gelebilecek biraz da furniture. Bunu böyle ham madde olarak mı? Yok, bitmiş ürün olarak. Bitmiş ürün olarak. Ben acentayım, aracıyım. Firmayla Satıcı üretici yani satıcı arasında aracıyım. Şimdi Avustralya'da başarılı iş hikayesinin yanında bir de Bianca ile buraya gelip aslında bir göç hayatına başladınız. Türkiye'den çok uzakta. Bianca'nın buralı olması buradaki topluma entegrasyon sürecini etkiledi mi sence? Ya da buradaki sosyal hayatını nasıl şekillendirdin? İnsanlarla kolayca iletişim kurabildin mi ilk geldiğin yıllarda? Bianca'nın buralı olması benim buraya adapte olmamı çok kolaylaştırdı. Çünkü onun bir çevresi vardı, ailesi burada. Buradaki yani işler nasıl işliyor? İki yabancı gelip burada yaşamak, bir partnerin buralı olması arasında büyük fark var bence. İlk başta Bianca çevresiyle tanıştın, biraz oradan sosyal hayatını şekillendirdin ama sonra belki bireysel olarak da şekillendirebildin mi? O ne kadar zaman aldı kendi sosyal çevreni kurmak? Ya ben gelir gelmez mesela örneğin ilk yıl 3 ay sonra burada futbol yazıldım. Orada çevre edineyim hem şey yapayım. Oradan bayağı çevrem oldu. Bayırlarla artık arkadaş olabiliyorsun. Onlarla seyahat ettiğinde. Bisiklet sürmeye başladım. Oradan belli bir çevren oluyor. Yani futbolda ayrı bir çevrem var. Bisiklet bir ayrı çevrem var. Bir de Bianca'nın doğal arkadaşların olduğu şu anda bir arkadaş grubu var. Yani 3 ayrı tarafta çok dengeli ve güzel sosyal hayatımız var yani. Peki bu hikayede İngiltere'ye kısa dönemli göç, Türkiye'de tekrar yaşama, sonra Avustralya'ya göç. Bu kadar zamanı bugün düşündüğünde geriye dönüp iyi ki yapmışım dediğin bir şey var mı? İyi ki İngiltere'ye gitmişim ve iyi ki Bianca ile tanışmışım. Bence Bianca benim hayatımı yön değiştirmesinde çok büyük etkili oldu ve İngiltere'ye gitmem çok etkili oldu. İngiltere'ye gitmek Avustralya'daki göç hayatını mı kolaylaştırdı biraz senin için? Oradaki deneyimlerin tabii, biraz mutlaka. sert geçti. Burada daha mı kolay adapte oldun? Burası oraya göre çok kolay oldu. Tahmin ettiğim için sormadım ama doğrulamak için soracağım. Avustralya'ya genelde programı konuk olanlara diyoruz nasıl geldin, hangi vize türüyle geldin. Seninki partner vizesi. Evet, partner vizesiyle Aynen, geldik. Evet. Vatandaş olmak biraz uzun sürdü çünkü ben çok seyahat ediyordum ilk 4 yıl. 3 aydan fazla seyahat edersen bir yılda şey yapamıyorsun, pasaport alamıyorsun. Okay. İlk 4 yıl ben 3,5 ay, 4 ay hep seyahatlerdeydim. İşte fabrika müşterilerle, şeylerle. Ondan dolayı alamadım. 5. yılda ancak alabildim. Tanıştığın en ilham verici kişi kimdi desem aklına ilk kim gelir ve o kişi sana ne öğretti? İlham verici olarak bizim Türkiye'de yaşadığımızda çalıştığımız bir firma Özer Tekstil, Mehmet Bey vardı. Ben ona hep danışırdım yani bir abi olarak. İşte Avustralya'ya gittiğimde şey mi açalım işte yani bir mağaza mı açalım çünkü
bilmiyorum, hiç yapmıyorum. Hiç öyle şeylerle uğraşma dedi. Mağaza senin şeyini bağlar dedi, elini bağlar, bir yere girersin çıkamazsın. Sen ticaret yap. Ticarette bugün olmaz, bu olmaz, onu yaparsın, o olmaz, bunu yaparsın. Sen buna da uygunsun. O hep beni yönlendiriyordu o konuda. Ben onun o şeylerini unutmuyorum hiç. Peki göçmen olarak yaşamak bir iş adamı olarak kişiliğini ne derecede etkiledi? Yani bu başarının arkasında biraz göçmen olmanın da etkisi var mı? Ya da bu süreçte göçmenlikle ilgili hayatında sana kattığı şey ne oldu göçmenliğin? Bu tür şeylerde biraz birçok şey birbiriyle bağlantılı, bence bir tek şey olmuyor. Birincisi dediğim gibi Bianca'nın buralı olması. İkincisi benim buraya belki de doğru zamanda gelmiş olmam. Kolay kolay pes etmeme huyum vardır. Bir de samimi olma, yani olduğum gibi olma. Yani en iyi satıcı derler, satmaya çalışmayan insandır. Benim biraz o şeyim vardır. İyi bir satıcı değilim aslında. Bir söz vermişsem onu mutlaka yerine getiririm. Yani fazlasını söylemem, azını söylerim. Muhtemelen Türkiye'deyken de böyle bir karakterdin. Evet. Onda hiçbir değişik olmadı. O benim. Bu soruyla şu karakteri şöyle birleştirmek istiyorum. İngiltere'de, Avustralya'da hiç yaşamamış olsaydı Deniz, buradaki Deniz'le aynı noktada olur muydu sadece Türkiye'de kalsaydı? O yüzden göçmenliğin bir katkısı var mı acaba diye soruyorum. Bence olurdu diye düşünüyorum. Çünkü burada çalışıyorsan, çabalıyorsan mutlaka karşını alıyorsun. Ama Türkiye'de bazen çok çalışıp karşını almama daha sık oluyor, daha çok oluyor. Burada insanın bir de hayatını kolaylaştırıcı, yani insanın hayatını iş yapma alanında da böyledir. Kurallar o yöndedir. Ama Türkiye'de %5'in yaptığı bir şeyden dolayı %95'lik insanın hayatını çok zorlaştırırlar. Burada tam tersidir. %5 onu yapsın, %95'in hayatını kolaylaştıralım diye sistem var. Avustralya'ya göç etmek ve burada kendi işini yapmak isteyen girişimcilere hangi tavsiyeleri vermek istersin? Ya bazı insanların şeyi vardır, işte yurt dışına gittiğinde her şeyin hazırda beklediğini, her şeyin kolay olduğunu. Sakın öyle düşünüyorsanız bence Çıkmayın, değil mi? çıkmayın. Türkiye güzel yer. Türkiye'de çünkü bir şekilde beslenirsin. Buraya geldiğinde çalışman gerekiyor. Dürüst çalışman gerekiyor. Çok kısa yönden para kazanmak için geliyorsan belki kazanırsın ama bilmiyorum. Uzun vadede zor. Dürüst olman lazım. Ben oraya gidip zengin olup dönmek istiyorum diyorsan imkanı yok. Yani zannetmiyorum öyle bir... Çünkü buradaki insanlar da aptal değil mutlaka. Değil yani buradaki ama buradaki şöyle şey var. Çalışıyorsan değerini karşına alıyorsun. Yani bir inşaat işçisi diyeyim veya mesela Ozan inşaatta çalışıyor şu anda. Ozan oğlun. Evet oğlum. Anneme söylediğinde inanmıyor. Niye inşaatta çalıştırıyorsun çocuğu diye. Karşına alıyor 20 yaşında. Ona yetecek kadar harçlığını çıkarıyor. Üniversite şeyini ödüyor. Arabasını alıyor. Burayla Türkiye arasındaki büyük fark o bence. Şöyle, ben de Türkiye'den yeni geldiğim için bizim kültürü biliyorum. Ve maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları asla inşaatta çalışmaz. Bu Ozan için aslında müthiş bir deneyim. Kendi parasını kazanıp orada emeğiyle para kazanması. Öğretici de bir şey bir yandan. Evet. Sen de Türkiye'de olsaydın aynı davranışı çocuğuna gösterir miydin? Yoksa biraz farklı mı olurdu? Zannetmiyorum. Eğer Türkiye'de olsaydım biraz daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Burada çünkü o yüzden seviyorum yani buranın şeyine. Yaptığın işte seni Sınıfsal değerleme yok burada. Yani elektrikçisin. Gidip aynı restoranda bir CEO'yla aynı restoranda yemek yiyebiliyorsun. Orada bir ayrım yok, şey yok. Yani çünkü yeterince o şeyi kazanıyorsun. Ve paranla değer görmüyorsun. Yani paran çok diye ayrı bir değer görmüyorsun. Türkiye'nin tabii hepimizin hayatında negatif etkileri oldu ama pozitif etkileri de çok fazla. Sen Türkiye'den göç ettikten sonra en çok neyini özlüyorsun Türkiye'nin? İngiltere'de yaşadığımda otobüse binip tabii eve gidiyordum işten. Akşam bir restoranda çalışıyordum. 12 yaşında bir çocuk da yeterince cebinde parası olmadığı için otobüse bindirmedi, indirdi şoför. Tabii ben de o çabuk davranıp şey yapamadım. Ben ödeyeyim falan, aslında çok pişman oldum. Ben orada düşündüm yani Türkiye'de olsa hiçbir insan onu yapmazdı. Mesela pazara gidiyorsun sonra ver der. Burada öyle bir şey olmaz. Yani 50 sent eksiğin varsa alamazsın. Bırak der yani. 17 yıl sonra halen Türkiye gündemini takip ediyor musun? Her gün gazetemi okuyorum. Evet, mutlaka. Türkiye Gazetesi'ni takip ediyorum. Sporu özellikle takip etmeye çalışıyorum. Kalkıp maçları seyrediyorum. Gecenin ikisinde, üçünde. Gerçekten mi? Bazen. Hangi takımlısın bu arada? Galatasaray. Evet. Sizin maçlar keyifli geçiyor. Yarın sabah da 2'de maçımız var. Avrupa Ligi. Dinamo Kiev. Peki Türkiye ile bağlar halen kopmamış belli ki. Gidiyor musun sürekli Türkiye'ye? Yılda 2 kez gidiyorum ben mutlaka. 2 kez mutlaka. Evet. Bir Ocak'ta Almanya'da fuar oluyor, gidiyorum.
Bir de yazın ailece tatile gidiyoruz mutlaka. Peki, 4 hafta, 5 hafta. Bir gün tekrar Türkiye'ye dönme gibi bir planın var mı? Planımız var. Şu anda ev yapma şeyindeyiz. Palamutbükü'nde, Datça'da. Ama tamamen dönme mi bu? Yok yok. 6 ay orada, 6 ay burada Dream life. planımız var. Evet. Türkiye'de çok seviyoruz yani gitmeyi çok, mesela Covid döneminde gidemedik. Çok özledik tabii. Gelecek planları başka ne? Türkiye'de 6 ay, Avustralya'da 6 ay. Bunun dışında business'la ilgili planların ya da başka kişisel planların gelecekle ilgili daha da büyütmek gibi planın var mı? Yok, daha büyütmek gibi bir planım açıkçası yok. Sadece o işi nasıl yönetebilirim? 6 ay Türkiye'de burada. Onun tabii oradan da devam, saat farkından dolayı sabah erken kalkıp veya gece geç saatte biraz şey yapmam gerekebilir. Son olacağını zannetmiyorum. Büyütme planım yok. Böyle devam ederse benim için, ben çok mutluyum şu anda. Çünkü çok rahatım. Yani bisikletime de binebiliyorum. İstediğim günün öğlen vakti Diyebiliriz sanki. Daha çok pedal çevirmek, daha çok futbol oynamak gelecek planların olabilir. Futbol belki biraz şey olur çünkü vücut kaldırmıyor ama bisiklet şimdilik ana sporumuz. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Şimdi senin hikayeni konuştuk ama bazı eksik bıraktığımız yerler olabilir tabii ya da izleyen arkadaşların merak ettiği bir şeyler olabilir. Soru sorabiliyorlar yorum yazarak. Onlardan gelecek sorularla online ya da yine böyle yüz yüze bir soru cevap videosu yapabiliriz ileride. Bu Tamam. senin için uygun mudur? Olur. Uygun. Sorun Peki değil. senin eklemek istediğin bir şey var mı röportaja dair? Eklemek istediğim, aslında onu söylemem gerekiyordu bir şeyde de, maddi şeyle geliyorsan bence burada mutlu olacağını zannetmiyorum. Türkiye'den eğer göç edecekler konusunda, ama yaşam tarzını beğeniyorsan, buradaki yaşam hoşuna gidiyorsa, buradaki güzellik, o zaman zevk alıyorsun. Yoksa Türkiye'de kalmak daha mantıklı diye düşünüyorum eğer. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim ben kendi adıma. Ben teşekkür ederim. Bu vesileyle tanışmış olduk. Evet, O da en yani. güzeli de o zaten. Bizim bir ritüelimiz var ilk bölümden beri. İlk bölümde Gülşah'tı konuk. Ben Gülşah dedim ki işte bitti ama şimdi kamerayı kapatıp gelip seni öpeceğim dedim. Ve bu çok tatlı bir an oldu. Bunu herkese diyoruz. Şu anda da kamerayı kapatıp gelip sizi dostane bir şekilde öpeceğiz. kucaklayalım. Aynen. Aslında iyi de oluyor çünkü insan göç hikayesinin anılarını düşünürken yaralar da açılıyor. Tabii. Programın sonunda o yüzden bir sarılıp hasretini. Biz gelelim. Biz oraya gidelim. Ben severim. Kapatıyorum o zaman bunu, tamam. Avustralya'daki hayatımda Türkiye'ye kıyasladığımızda en büyük fark, burada olgunlaştığımı hissediyorum açıkçası. Hala öğreniyorum. Ya, Türkiye çok seviyor, çok mükemmel bir ülke. Burası çok kalabalık değil, stres oranı çok Türkiye'deki kadar insanlarda yok. İnsanlar daha mutlu gibi burada yaşamaktan. O pozitif enerjiyi de hissediyorsun. Burada en çok aradaki en büyük fark bence buradaki pozitif enerji. Yani bir yere girdiğinizde, bir şeye gittiğinizde asık surat yok. Ve o da insanlara yansıyor tabii. O da sizi etkiliyor.